Kaçmak yok pankreas kanserinden. O bizi bir şekilde yakalayacak. Pankreas kanser tedavisinde çok ciddi gelişmeler var. Hastaya yanlış umut vermek değil, en azından umudunu kırmadan bilinçli bir şekilde, yani bilimli de bir şekilde hastalara bilgilendirme yapabiliriz. Bir sürü hastalar, yine de o %50'den daha fazla yakınları ilk önce geliyorlar odama. Değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Siz hasta değilsiniz çünkü yaştan görüyorum ya. Hasta nerede? Dışarıda oturuyor. Niye dışarıda oturuyor? Buraya getirin. Ben sizden ne konuşayım ya? Ama işte üzülme. Hayır, üzülme değil. Siz mi hastasınız, o mu hasta? Pankreas kanseri farkındalık ayındayız ve pankreas kanseri daha önceki videolarınızda da anlattığımız üzere oldukça zor bir kanser türü. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani özellikle insan yaşam süresi gittikçe uzuyor ve önümüzdeki yıllarda pankreas kanseriyle biz daha mı sık karşılaşacağız? Kesinlikle öyle olacak. Yani çünkü gittikçe maalesef rakamlar artıyor ve öngördüğümüz gibi yani 2030'da ikinci ölümcül kanser türü olacak pankreas kanseri dünya çapında. Sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Yani o nedenden ister istemez biz bundan daha çok karşı karşıya olacağız. Aynı zamanda bunlardan daha çok ilgilenmemiz gerekiyor ve araştırmamız ve bu nedenle hastalarımıza nasıl yardım edebileceğimizi kendimiz öğrenmemiz lazım. Yani o yüzden yani kaçmak yok pankreas kanserinden. O bizi bir şekilde yakalayacak. Peki pankreas kanseri farkındalığı ile ilgili Türkiye'de siz hani geldiğiniz 7 yılda ne gördünüz? Şimdi şöyle bakın, yani şimdi yaklaşık 8.500 pankreas kanser teşhisi yılda Türkiye'de konuluyor. Bu az bir rakam değil. Epey yüksek bir rakam ama yine de öbür kanserle ilgili yani akciğer veya kolon kanseri karşılaştığınız rakamlar daha onların çok daha üstün. Ama pankreas kanseri şöyle, yakalanma dönemi çok kritik. Yani biz nasıl yakalıyorsak ve ne kadar hangi evrede yakalıyorsak, önde mi, geçti mi, pankreas kanseri çok ciddi fark var. Bu nedenle bunların çeşitli farklılığını bilmek için bence tabii ki ilk aşamada benim şu an maalesef yaşadığım durum tabii ki bir hastanın pankreas kanserin duyması onu eşittir korku ve ölüm düşünmesini ben onu kınamam veya şey yapamam yani bunu hasta niye böyle düşünüyorsun diye onu yani azarlayamam yani bir şekilde. Çünkü o korkuyor. Ama bizim için yapmamız gereken şey şu. Biz hekimleri daha çok iyi bilgilendirmemiz lazım. Zaten HPV ile yani bizim alanımızdaki olan çalışan arkadaşlar bunun hepsine hakim. Onda sıkıntı yok. Ama bu hastalar madem diyelim ki aile hekimleri olsun, belirli bir küçük devlet hastanelerde olsun, o hastalar çünkü çoğunlukla oraya geliyorlar. Yani güncel gelişmeleri bir şekilde bilmeleri lazım. Ama bilmiyorlarsa o da okey, tamam. O zaman bilmiyoruz biz ve ona göre sizi bu işten uğraşan merkeze göndermek. Yani bunu da göndermeden önce aman işte hasta şu bu gittin öldü artık bir şey kalmadı diye bilgilendirmeler yapılmaması lazım. Çünkü yani komple o an madem biz bu işi pek görmüyoruz, bu hastalığı görmüyoruz ve bu işi pek yapmıyoruz, o zaman merkezlere yönlendirip orada hastaların bakılmasını sağlamak lazım. Yani bence bu en önemli şey bu. Peki size gelen hastaların genelde ruh halini nasıl görüyorsunuz? Psikolojisini nasıl görüyorsunuz? Yani size genelde pankreas kanseri teşhisiyle mi geliyorlar yoksa siz mi teşhis koyuyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, yani %95'in üstünde belki daha %99 olabilir. İnsanlar genelde teşhis konmuş olarak geliyorlar ve genelde çok kötü bir durumda geliyorlar. Psikolojik olarak çok ciddi bir durum. Sadece o değil, aynı zamanda yakınları da. Ve dediğim gibi pankreas kanser tedavisinde çok ciddi gelişmeler var. Hastaya yanlış umut vermek değil, o da yanlış olur. Ama en azından umudunu kırmadan bilinçli bir şekilde, yani bilimli de bir şekilde hastalara bilgilendirme yapabiliriz. Ama bunun yapılmadığını ben aynı oranda, %95 oranda, %99 oranda hepsinde maalesef görüyorum. Yani o beni aslında üzüyor. Çünkü yani biz hekimler olarak bunu yapmamamız gerekiyor. Yani bir şey söyleyeceksek bir hastaya ve özellikle bu hasta pankreas kanseri ise yani onun aslında ne kadar kötü bir psikolojik durumda olduğunu bilmemiz lazım. Ve ona o zaman ne söyleyeceğimizi bir sefer değil, 2-3 sefer düşünerek söylememiz lazım ki yani onu çok fazla gereksiz yere belki agite edip üzmememiz gerekiyor. Çünkü pankreas kanserinin tedavisi
metastatik olsa da veyahut da ameliyata doğru gidebilecek bir yolda ise de bile hepsi uzun bir tedavi ve ciddi bir şekilde gücünü sarf edecek olan bir tedavi. Bir savaş, ciddi bir savaş. O yüzden onu ben başlangıçta ilk günden beri kırarsam o zaman bu hasta zaten kayıp. Yani o hastayı tekrar kaldırmak ve bir şekilde ilerlemek çok daha zor oluyor. O yüzden yani biz bunu yapmamamız lazım. Biz hastayı bir şekilde motive etmemiz lazım. Ama tabii ki bilinçli bir şekilde. Yani hastanı aldatmamak lazım. Onu lütfen yanlış anlamayın. Doğrusunu söyleyeceğiz ama yani hastayı bir şekilde motive etmemiz lazım. Çünkü sonuçlar var, evet. Umudumuz da var, evet. Bunu hepsini açıklamak lazım. Problemlerin ne olacağını açıklamamız lazım. Ama hastayı bizim için ve kendisi için, tedavi için kazanmamız lazım. Hastayı bizden itmek ve kaybetmek çok kolay. Ama hastayı kendisi için ve bizim için kazanmak daha çok zor. O yüzden hepimiz zor yolu seçelim. Hastayı nasıl kaybedersiniz, nasıl kazanırsınız peki? Yani şimdi siz direkt sen pankreas kanserisin ve diyelim ki metastazı da yok, damar infiltrasyonu bile yok. Artık yani evine git, sen ne yapman gerekiyorsa artık yap. Onunla ilgilen, git köyüne yaşa. O zaman zamanınız azaldı, tükendi. Şu derseniz o zaman hasta o an ölmüş zaten. Yani siz o an ölü bir hastayı nasıl bir şekilde dirilteceksiniz? Yani bu kesinlikle yapılmaması lazım. Mücadele gücünü mü alıyorlar? Tabii ki. Yani şöyle bir şey var. Bizim normal diyelim ki değişiklik olan kanser hücreleri veya değişik kansere doğru gidecek olan hücresel değişimleri iyi kötü bir sistemimiz vücudumuzda herhangi bir dıştan verilmeden yani verilmeden onu dengeleyebiliyor. O da bizim bağışıklık sistemimiz. Ve bu bağışıklık sistemi ilk olarak ne zaman çöküyor? Bizim psikolojimiz çökerse. Psikolojimiz çöktüğü an ve biz kendimize zaten kaybımız dediğim an kanser zaten bayram kutluyor. Çünkü bir şekilde bayram yapıyor. Çünkü o bir anda immün sistemi biz kendi kendimize çökerttiğimiz için o daha rahat kendisini büyütebiliyor. Ve bu nedenle işte bunu yapmamak lazım. O yüzden bu hastayı kendinizi kazanmak. Demek ki bu durum böyle mi? Tamam. Bu durumda şu an bizim yolumuz bu. Şu gerekiyor. Bundan sonra ara kontrol yapacağız. Tedavimizi şöyle uygulayacağız. Ona göre yapacağız. Hastaya artık böyle yani sonucu değil daha çok artık tamam bu durumumuz böyle. Bu durum olduktan sonra bu adım atılması lazım. Bu adımdan sonra bu atılması lazım. Ondan sonra bu kontrol yapsan yani oradan oraya yaşayarak ilerleyeceğiz. Yani süreci anlatmak gerekiyor. Sonuçtansa. Yani bir sürü hastalar yine de o %50'den daha fazla yakınları ilk önce geliyorlar odama. Değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Siz hasta değilsiniz çünkü yaştan görüyorum. Ya hasta nerede? Dışarıda oturuyor. Niye dışarıda oturuyor? Buraya getirin. Ben sizden ne konuşayım ya? Ama işte üzülme. Hayır üzülme değil. Siz mi hastasınız o mu hasta? Yani o bir şekilde o nedenle mutlaka hastayı birebir bilgilendirmek lazım. Neyin ne olduğunu çizerek anlatmak lazım. Yani anlaması lazım. Çünkü o kadar çok çeşitli tedaviler uygulayacak ki biz başarıya gidene kadar. Yani onu anlamadan hiçbir hasta ya ben niye bundan uğraşayım deyip de o mücadeleyi vermez. O yüzden bunu yani anlatmanız gerekiyor. Ne kadar da yaşlı olsa da, ne kadar da köyde yaşasa da, ne kadar da belki sadece ilkokul mezunu olsa da bile. Çünkü bunlar hep standart olarak bana gelen cevapları oluyor yakınlarına. O beni ilgilendirmez. Lise mezunu olsun, üniversite mezunu olsun veyahut da ilkokul mezunu olsun. Veya yazmaz, okumaz olmasın fark etmez. Ama herkesin hastalığını bilmeye hakkı var. Aynen, aynen. Siz uzun yıllar Almanya'da yaşadığınız için bu soruyu soruyorum aslında. Almanya'daki hastaların hastalığa yaklaşımıyla Türkiye'deki hastaların hastalığa yaklaşımı, pankreas kanserine yaklaşımı arasında fark var mı? Evet, çok ciddi fark var. O da bizim yapımızdan yani Türkiye'de çok ciddi duygusallık, çok aşırı duygusal yaklaşıyoruz. Ama bu duygusallıkla ve korkuyla ve korku da daha çok ama insanlar yeterince bilgilendirilmediği için kaynaklı. Yani o çok büyük bir fark. Almanya'da daha çok insanlar şey olarak geliyorlar. Onlar bilinçli geliyorlar. Ne olduğunu anladılar. Okey, siz şimdi anlatın bana ne yapacağız? Yani bizim yapacağımız adımlar ne olacak? Yani onlar sizden direkt tamam ben ne olduğunu anladım. Şimdi ne yapacağız? Onu sizden direkt öğrenmek istiyorlar. Yani orada bir şekilde daha kendini kontrol edebiliyorlar. Birazcık daha soğukkanlı olabiliyorlar. Onlar ve yakınları ikisi de yani aynı şekilde.
Yani arada fark o. O tabii ki birazcık settingde şeyi daha rahat bizim için olabiliyor. Yani o hastalara bakmak. Şimdi konuşmamızın başında dedik ki hasta nasıl kaybediliri anlattık ama hasta nasıl kazanılırı anlatmadık. Siz hastayı nasıl kazanıyorsunuz? Ya o çok yani basit aslında. Ee, Kendinize o kadar çok özel bir şey de yapmanız gerek yok. Sadece samimi olup, dürüst olup, açık net her şeyi açıklayarak bilimsel olarak da konuşmak. Yani sadece ben böyle düşünüyorum, ben şöyle yaparım. Hayır değil yani. O da önemsiz değil ama ana şey değil. Yani bir şekilde hastayı şu an senin şuun bu var, problemimiz bu. Bu problem böyle olduğunca böyle yapmak lazım. Yani açık net haritasını çizmek lazım ki hasta bilsin. Çünkü bu bence çoğu Türkiye'de yaşanan şeyler bir sürü hastalar aslında ben ne hastalığım var özellikle kanserle ilgili pankreas kanseri esas ondan daha da çok fazla. Kolon deyince artık bazı insanlar artık tamam işte bunun tedavisi var veya hanımefendilerin meme kanseri tamam bunun tedavisi var. Prostatları erkeklerde bunun tedavisi var. Bunu anlamış bir durumlarda onu bir şekilde söyleyin ama pankreas kanseri hala söylenmiyor. O yüzden açık açık net bir şekilde sizin durumunuz böyle. Yani samimi olarak açık olarak konuşmak. Bence en basit şey bu. Ama en az yaptığım şey bu. Peki ameliyat bu işin gerçekten çözümü mü? Sağ kalım oranlarına baktığınızda pankreas kanserinde ameliyat olan kişi arasında o 5 yıllık yaşam ömründe nasıl bir fark var? Uçurum farkı var. Öyle size söyleyeyim. Yani sizin şu an 5 yıllık sağ kalım bir ameliyat edebileceğiniz bir hastada, ameliyattan sonra kemo tedavi görmüş olduğunuz hastada %54'lere kadar arttı. Yani yazı turadan daha fazla artık. Ben zamanında başladığımda bu rakam yani 20-25 sene önce %12'lerdi. Yani şimdi biz %12'lerden, oysa bizim kendi yayınlarımızdan %35, %40'lardan şimdi %54'e çıktık. Yani bu muazzam bir başarı. Onu yapmazsanız siz %10'u bile görmüyorsunuz. Ya daha doğrusu %5'i bile görmüyorsunuz. Tümörü çıkartarak, ameliyat ederek bu hastadan yani bu ameliyattan kurtar. O yüzden yani arada inanılmaz büyük bir fark var. O yüzden mutlaka ameliyatı zorlamak lazım. Ama tabii ki bunun da biyolojik sınırları var. Kanser biyolojisinin sınırları var. Yani bir hastanın diyelim ki çeşitli alanlarda sayılmayacak kadar metastazları varsa onun o gün yani o gün tesiste de bile direkt söyleyebilirsiniz. Yani sizin maalesef cerrahi için hiçbir şansınız olmayacak. Ya biz sadece bu gidişatı uzatabiliriz ama hastalıkta kurtulma şansınız maalesef olmayacak. Bunu da söylemeniz lazım. Yani hasta için bu belki ağrı olabilir ama hastayı da size güvenebilmesini sağlamak için bunu da söylemeniz lazım. Yani bunu ben de söylüyorum. Yani benimki çok fazla metastatik bir durumdaysa biliyoruz cerrahi bunu sadece çözmeyeceğiz. Bunu ona söylemek lazım. Çünkü o zaman da hastanın da kendi hakkı ben bunu nasıl istiyorum? Bu gidişat nasıl olsun? Ben her şeyi denemek ve bütün savaşı vermek istiyor muyum? Yoksa belli bir zaman sonra madem öyle o zaman belki daha az yani zehir dediğimiz kemo tedavi alıp bir şekilde hayatımı kendim istediğim gibi yaşayıp yani sonlandırmak istiyorum diye düşünmesine hak vermek lazım. Orada da benim düşüncem hiç önemli değil. Yakınların hiç önemli değil. Önemli olan hastanın. O yüzden ama hastaya da böyle bir şekilde bunu açık açık söylerseniz o hakkı da vermiş oluyorsunuz. Çünkü o karar vermesi lazım böyle durumlarda. Pankreas kanserinin çok radikal bir ameliyatı da var değil mi? Yani pankreas kanserinde biliyoruz ki işte akciğerde kanser olduğunda kanserli olan kısmı alıyorlar. Hasta geri kalan kısmıyla hayatını geçirebiliyor ya da karaciğer büyüyebilen bir organ vesaire. Ama pankreas kanserinin pankreasın görevinden dolayı öyle spesifik ve öyle zorlu bir ameliyatı var ki sonrasında hastalar ki buna Whipple deniyor sanırım. Hastalar hayatıma nasıl devam edeceğim diye bir soru işareti çıkıyor kafalarında. Şimdi soru tarzınız çok iyi. Sorunuzu nasıl sorduğunuzda aslında esas problemler hepsi ortaya çıkıyor. İnsanların niye yanlış düşündüğünü. Şimdi ilk önce pankreasın görevi nedeniyle hiçbir ameliyat daha zor değil. Yani pankreasın görevini unutun. Çünkü pankreasın görevini hepsini biz dışarıdan kontrol edebilecek bir durumdayız. Yani siz bütün dünyadaki her insanın pankreasını çıkartırsanız bütün insanlar yaşamını sürdürebilirler. Ama insülin almaları gerekecek kan şeker regülasyonu için aynı zamanda sindirim için
bazı enzimleri almaları gerekiyor ki normal sindirimimizi sağlayabilelim. O yüzden yani karaciğeri çıkartıp yeni bir karaciğer koymazsanız veyahut da yani ilaç tedavisi yok çünkü karaciğersiz, o insan ölür. Ama pankreas işte öyle değil. O yüzden yani aslında pankreas cerrahisini zor yapan şey pankreasın görevi değil. Daha çok pankreasın merkezi bir organ olduğu için önünde ve arkasında çok bizim için ciddi, önemli damarların dolaşması. Ve böyle bir şekilde pankreas kanseri pankreasın içine çıktığı zaman o damarları da tutması ve tuttuğu zaman da hastaları biz istediğimiz gibi ameliyat edemeyecek bir duruma geldikleri için pankreas cerrahisi zor. Çünkü ciddi komplikasyonlar olabilecek olan bir organ. Bu nedenle oradaki anatomiye ve oradaki cerrahiye hakim olmak lazım. Bu aslında zorlaştırıyor. Ve aynı zamanda da pankreasın kanseri veya tümörü nerede? Pankreasın başında mı, gövdesinde mi, kuyruğunda mı? Gövdesinde ve kuyruğundaki cerrahiler aslında genelde herhangi bir yeni bağlantılar kurmadan daha rahat bir şekilde çıkartılabilecek olan tümörler ama onların da damar tutulumu varsa onlar da yine çok ciddi bir zor ameliyatlar olabiliyor. Sizin bahsettiğiniz Whipple ameliyatı sadece pankreasın başında bir tümör varsa yapılacak olan bir ameliyattır. Ve bunun şöyle bir problemi var. Pankreas başı 12 parmak bağırsağın içine girdiği için ve bir şekilde pankreas başında bir tümör varsa 12 parmak bağırsağı çıkartmanı olmuyor. Böyle bir durumda safra yolların, pankreas yolu, aynı zamanda midenin yolu yani normal sindirimin hepsinin birleştiği orta alan ortadan kayboluyor. O yüzden siz sadece bu durumda çıkartırken problem yaşıyorsunuz. Çünkü damar problemi varsa hastanın aynı zamanda yani kanser damarları da girmişse. Onu çıkarttıktan sonra bütün o yolları birleştirmeniz lazım. Birleştirmeniz de ayrı bir ameliyat oluyor bu sonuçta. Ve bu nedenle de zor bir ameliyat, uzun bir ameliyat. O Tek yüzden ameliyatta 2 operasyon yapıyorsunuz yani. aynen rezeksiyon dediğimiz yani çıkartma bölümü bir de rekonstrüksiyon yani bir şekilde her şeyi normal gibi Allah'ın yaptığı gibi bir sistem kurarak normal sindirimi sağlamak. Yeniden dizayn etmek yani. Yeniden dizayn etmek evet. Peki ameliyattan sonra hastaların uyumu kolay oluyor mu? Hani dediniz ya dünyadaki bütün insanların pankreasını çıkarsak gene de yaşayabilirler. Tıpkı safra kesesini çıkartmak gibi mi? Gibi ama o kadar kolay değil. Öyle diyeyim size. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu çok güzel bir soru çünkü herkes bunu da zaten hep soruyor. Ameliyattan sonra ben şeker hastası olacak mıyım? Yani bütün pankreası çıkartmazsanız olmazsınız. Çünkü bir şekilde siz pankreas başını dışarıda çıkartırsınız veya gövde ve kuyrukla beraber çıkartırsanız yine de yani pankreasın yarısı kalmış oluyor. O yüzden çok yaşlı bir hasta değilseniz ve pankreasınız çok yağlı değilse o fonksiyonları komple alabilir. Yani herhangi bir şekilde orada diyabetik hastası veya sindirim problemli olan bir hasta olmazsınız. Yani o aslında o problem değil. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi pankreas kanserinin hep ölümcüllüğünden bahsediliyor ya ve bazen öyle vakalar oluyor ki hekimlerin hayatında örnek veriyorum 6 aylık ömür biçiliyor ama hasta 2 sene, 3 sene, 5 sene yaşayabiliyor, ömrünü sürdürebiliyor. Sizin de böyle şaşırtıcı bir şekilde bu kadar uzun süre yaşayacağını düşünmemiştim ama halen çok güzel bir şekilde hayatını sürdürüyor dediğiniz vakalar var mı? Var. Yani şimdi genel olarak şunu da söylemek istiyorum. Yani çoğu zaman dıştan da zaten sonucu yok, öleceksin artık gelip de zaten normal çapında da bizim bildiğimiz şekilde normal her şeyi düzgün standarta göre uyguladığımızdan sonra yaşayan hastalar zaten var. Bu bir. Yani onlar zaten her gün hemen hemen oluyor. Ama yine de böyle çok yani deli damar tutulumlu olan hastalar halen hiçbir şey sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşayamaz. Benim burada bir tane hastam çok direkt aklıma geliyor. Onun böyle 2 tane ana gerçekten bütün ince bağırsak sistemini ve bütün karaciğer, dalak ve mideyi besleyen 2 tane ayrı damar sistemi var. Çölyak ve SMA dediğimiz komple tutan çok aşırı ileri evrede bir hasta. Yani onun çıkartmak bile mümkün olamayacağını düşünüyorduk. Biz orada ben ameliyata girdim. Ondan sonra başladık. Ondan sonra aslında kanser tutulumu yeterince artık damarlarda ayrılmıştı ama bazen teknik olarak da çıkartamıyorsunuz. Çünkü o kadar o tutulum ve yara dokusu, bağ dokusu o kadar çok fazla sert taş gibi oluyor ki onu çıkartmak gerçekten mümkün olmuyor bazen. Ondan sonra biz oradan hasta da önceden çok uzun zaman kemo radyo tedavi almıştı, ciddi eforunu vermişti.
savaşını vermişti. Ondan sonra ameliyata girdim. Baktık tamam iyi yanıt var ama ben teknik olarak çıkartamıyorum. Yani bu tabii ki de çok iğrenç bir durum bizim cerrahlar için. Bazen ama öyle oluyor. Ondan sonra çıktım ben yakınlarına haber verdim işte eşine. İşte maalesef yapamıyoruz falan filan. Ondan sonra eşi benim önümde yıkıldı. Yani bizim de tabii ki aylardır hep beraberiz. Çünkü o ameliyata girebilmesi için yaklaşık 4,5 ay tedavi aldı. Ön tedavi. Orada da hep sürekli buluşuyoruz. Ondan sonra belli bir bağ kuruyorsunuz. Ondan sonra o çıktıktan sonra ben de yıkıldım. Ondan sonra bizimkileri aradım dedim tamam. Çünkü ben genelde karın kapanırken çıkıyorum. Kapatmayın ben tekrar geliyorum dedim. Aklımda bir şey var. Çünkü bir şey düşündüm. Yapılabilir mi diye. Ve ondan sonra oturduk. Yaklaşık ondan sonra tekrar girdikten sonra 6,5 saat tekrar ameliyat ettik. Ve her şeyi çıkartabildik. Damar cerrahlarla beraber. Ve bu hasta daha şu an 2,5 seneden beri hiçbir şekilde nüks olmadan, hiçbir problem olmadan yaşıyor. Bu bir aslında gerçekten bir mucize. Yani o yüzden aslında pes etmemek lazım. Yani önemli olan bilimsel olarak ilerleyip elimizdeki olan her şeyi kullanarak ilerlersek pes etmeden bu işi yaparsak hastalarımıza gerçekten fayda verebiliyoruz. Ve yani umut her zaman vardır da sırf hastalar için de geçerli değil, bizim için de geçerli. Çünkü yani bizim de bir umudumuz olsun bunu bir şekilde çıkartabileceğimize, o mücadeleyi vermek lazım. Ama tabii ki bu mücadele verebilmek için de bir tecrübe gerekiyor. Bazen de tabii ki ne mantıklı ne mantıksız, ne onkolojik olarak mantıklı veya mantıksız bilmek lazım.